Eldar henüz batıya varmamışken, ışığın kendisi gibi taze bir çağ başlıyordu. Telperion'un gümüş esintisiyle Laureli'nin altın dokusu daha toprağa alışmamıştı. Ama o ışığın altındaki iki ruh çoktan birbirini tanımış gibiydi. Finve, Noldor'un henüz adı konmamış lideriydi. Gözlerinde arayış, yüreğinde ateş taşıyan biri. Öğrenmeye susamış, dünyanın henüz ad verilmeyen sırlarına eğilen bir ruhtu. Ve o geniş ışık ülkesi içinde bir gün bir ses duydu. İğne gibi ince, tel gibi parlak. Sanki dokunan her şeyi ışıtan bir ses. Bu sesin sahibi Miriel Serinde'ydi. Yaratıcılığın dokunduğu bir ruh. İşlediği her kumaş yıldız gibi parlar, söylediği her kelime göğün yankısı gibi duyulurdu. Eru'nun elfler arasında bıraktığı en ince sanat nefesiydi o. Finve, onu ilk gördüğünde Valinor'daki ışığın değiştiğini sandı. Miriel gülümsediğinde, dünya sanki çok daha doğru bir form alıyordu. Onların aşkı hızlı değildi. Sessizce büyüdü. Işığın toprağa alıştığı gibi iki ruh birbirinin eksik sesini bulmuştu. Finve, Miriel'in zarif işçiliğinde dünyanın düzenini gördü. Miriel ise Finve'nin tutkusu içinde henüz doğmamış bir geleceği duydu. Ve sonunda iki ışığın birleştiği anda yeni bir ateş doğdu. Feanor. Dünyanın en keskin zihni, en parlak alevi. Ama o doğum Miriel'in tüm gücünü almıştı. Maddesiz olan Valar bile bunun nedenini anlamakta zorlandı. Çünkü Miriel'in tüm yaratıcı ateşi o tek çocuğa geçmişti. Bu yüzden Miriel şöyle dedi: "Artık sözlerim tükendi. Yarattığım şey tüm gücümü aldı. Ruhum dinlenmek istiyor." Ve o sessizce Mandos'un salonlarına gitti. Finve geride kaldı. Kalbi ikiye bölünmüş bir kral gibi bir yanında ruh eşini, diğer yanında kaderin ateşini taşıyan çocuğunu tutuyordu. Finve'nin Miriel'e olan aşkı hiç sönmedi. Miriel'in sessizliğinde bile onu bekleyen bir yankı vardı. Ve onların hikayesi Valinor'un ışıkla örülü bir trajedisiydi. Güzelliğin, yaratıcılığın ve aşkın bazen en büyük bedelleri istediğini gösteren bir işaretti. Miriel'in sessizliğe çekilmesinden sonra Finve'nin yüreğinde derin bir boşluk açılmıştı. Elflerin kaderinde ölüm yoktu. Ayrılık da yoktu. Bu yüzden Finve'nin yalnızlığı, Valinor'un bile anlayamadığı bir gölgeye dönüşmüştü. Finve uzun yıllar sessizce bekledi. Ama Miriel'in ruhu Mandos'un salonlarına geri dönmedi. Bir gün Finve, kalbinin artık tek başına taşıyamadığı o yükle Manwë'nin huzuruna çıktı ve şöyle dedi: "Ben hala yaşıyorum. Ama eşim geri dönmek istemiyor. Peki benim yolum ne olacak?" Bu soru Valinor'da daha önce hiç sorulmamıştı. Çünkü elfler arasında ölümsüz bir bağın kopması diye bir şey yoktu. Ve o gün Valar toplandı. Hepsi bir araya gelip Finve'nin kaderi üzerine konuştular. Nienna acıyı görüp sessizce ağladı. Yavan'la yaşamın devam etmesi gerektiğini söyledi. Aule, Feanor'un yalnızlığının halkı etkileyeceğini belirtti. Ve Manwë tüm görüşleri dinledikten sonra kararını açıkladı. Miriel geri dönmeyi seçmedi. Finve ise hala Arda'nın yükünü taşımak isteyen bir ruhtur. Bu yüzden evliliğin bağı tamamlanmıştır. Finve ikinci kez evlenebilir. Bu, Valar'ın tarihinde eşsiz bir karardı. Tekrarı hiç olmadı. Ve böylece Finve'nin kaderi yeni bir ışığa yöneldi. Indis. Indis'in varlığı ışığa benzerdi. Sesi yumuşak, kalbi berrak, bakışı sükûnet taşıyan bir ruhtu. Finve onunla konuştuğunda kalbindeki yük hafifliyordu. Indis, eksilen tarafına dokunmuyor, onu değiştirmeye çalışmıyordu. Yalnızca yanında duruyor
ve tekrar nefes alabileceği bir yer açıyordu. Bu bağ hızla değil, sabırla büyüdü. Ve zamanla Valinor, Finwë'nin yeniden gülümseyen yüzünü gördü. Bu evlilikten 2 büyük soy daha doğacaktı. Fingolfin ve Finarfin. Indis'in çocukları, Vanyar'ın sükunetiyle Noldor'un ateşinin aynı bedende buluştuğu ilk nesildi. Finwë'nin ikinci aşkı, yarım kalan kaderin devamıydı. Hem ışığı hem gölgeyi şekillendiren 3 soylu kanın temelleri böyle atıldı. Feanor, Valinor'un ışığı altında doğan en parlak ve en yalnız kıvılcımdı. Miriel'in tüm yaratıcı gücü tek bir çocuğa aktarılmıştı. Bu yüzden dünyaya geldiğinde hem bir mucizeyi hem de bir eksilmenin başlangıcını temsil etti. Çocukluğundan beri dünya ona dar geliyordu. Madde onun için engel değil, şekillendirilecek bir sırdı. Aule'nin çırakları uzun yollar öğrenirken Feanor yalnızca bakarak anlıyordu. Ve bir gün Valinor'un hiçbir ışığının açıklayamadığı bir şeyi yaptı. Silmarill'leri yarattı. Telperion'un gümüş hafızasını, Laureli'nin altın nefesini 3 kristalin içine hapsetmedi. Onları yeniden doğurdu. Silmariller, ışığın kendisine bile "ben senin yeni halinim" diyecek kadar saf bir parlaklıktı. Bevarda Silmarilleri kutsadı. Silmarillere kötü niyetli olan hiçbir el dokunamayacaktı. Onlara ne kötü bir el değebilecek ne de onları çalabilecek kadar utanmazlık gelebilecekti başlarına. O gün Valinor anladı ki Feanor'un içindeki ateş yalnızca bir sanatın değil, bir kaderin başlangıcıydı. Ama ateş ne kadar parlaksa gölgesi de o kadar uzundur. Melkor'un kıskançlığı, Valinor'un çatlaklarından içeri sızan bir karanlık gibi Feanor'un ruhuna dokundu. Silmariller onun için artık bir eser değil, bir benlik haline geldi. Hain Melkor Silmarilleri çaldıktan sonra Finwë'yi katletmişti. Ve işte o an dünyanın yönünü değiştiren o söz geldi. Feanor'un yemini. Hem babasının intikamını alacaktı hem de Silmarilleri geri alacaktı. O ve oğulları kim olursa olsun, nerede olursa olsun Silmarillere sahip olan herkese karşı ölümsüz bir öfke ve takip yemini ettiler. Bu yemin Noldor'un kaderini ateşe atan ilk adımdı. Feanor farkında olmadan kendi yaptığı ışığı korumaya çalışırken halkını karanlığa doğru yürüttü. Feanor'un hikayesi böylece 2 uç arasında kaldı. Bir yanda ışığı maddeden özgürleştirip dünyanın en kutsal cevherini yaratırken eşsiz bir deha, diğer yanda o ışığı kaybetme korkusuyla dünyayı ateşe veren sarsılmaz bir tutku. O hem yaratıcıydı hem yıkıcı, hem Valinor'un en parlak sesi, hem de Arda'nın en ağır trajedilerinden birinin başlangıcı. Ve tüm bunlar bir annenin son nefesinden, bir çocuğun doğarken aldığı aşırı ışıktan başlamıştı. Fingolfin, Finwë ile Indis'in ilk çocuğuydu. Bu yüzden Fingolfin'in ruhu, Vanyar'ın huzuru ile Noldor'un iradesi arasında doğal bir denge taşıyordu. O, ateşle değil, sabırla büyüdü. Feanor'un kıvılcımları gibi parlayıp dünyaya meydan okumak istemedi hiçbir zaman. Ama karanlık yaklaştığında, göğün altında dimdik duran bir dağ gibi kimse ondan daha sağlam duramazdı. Fingolfin'in her adımında ölçü, her sözünde sorumluluk vardı. O, gücünü öfkeden değil,
kendisinden beklenen yükü taşıma isteğinden alıyordu. Feanor ile arasında bir gölge vardı. Evet, ama o gölge nefretin değil, kırılmış sevginin gölgesiydi. Fingolfin, kardeşini bir rakip olarak değil, dünyanın yükünü birlikte taşıması gereken biri olarak görmüştü. Fakat Feanor'un alevleri yakınında duran herkesi itmeye alışmıştı. Ve Fingolfin, içinde taşıdığı bütün barışa rağmen bu itişleri sessizce karşılayan sarsılmaz bir sabır oldu. Noldor'un kalbi zamanla iki ses arasında bölünmeye başladı. Alev'in sesi ve rüzgarın sesi. Alev tutkulu ve parlaktı. Ama rüzgar kararlıydı. Sürdürülebilir ve güven vericiydi. Fingolfin'in halkına verdiği güven, Feanor'un ateşinin yanında bile sönmüyordu. Liderlik için bağırmayan ama liderlik gerektiğinde en ön safta sessizce duran bir ruhtu. Karanlık günler yaklaştığında Fingolfin öfkeye kapılmadı. Kardeşinin ateşi onu yaksa bile halkını yalnız bırakmadı. Noldor'un ayrılışının çalkantılı anlarında bile içindeki tek düşünce halkını güvende tutmaktı. Fingolfin'in kaderini belirleyen şey bir öfke patlaması değil, bir yürüyüş, direnç ve kararlılıktı. O, ateşe rakip olmak için doğmadı. Ateşin bıraktığı boşlukları doldurmak için doğmuştu. Ve Valinor'un ışığında başlayan hayatı, dünyanın karanlık yüzünde bile göğe bakan bir liderin sessiz gücünü taşımaya devam edecekti. Alçak Morgoth! Gel ve benimle yüzleş! Finarfin, Finwë ile Indis'in en sakin çocuğuydu. Kardeşlerinki gibi bir ateş yoktu onda. Bir dağın gölgesi gibi ağır bir kararlılık da yoktu. Onun ruhu ışığa benziyordu. Yakmayan, sarsmayan ama dokunduğu her şeyi berraklaştıran bir ışığa. Vanyar soyunun derin sükûneti, Finarfin'de kendini en saf haliyle gösterdi. Konuştuğunda sesi yük taşımıyordu. Çevresine gölge salmayan bir huzur taşıyordu. Noldor'un ateşli topluluğunda o, fısıltının gücünü gösteren tek kişiydi. Finarfin çatışmayı sevmezdi. Fakat bu zayıflık değildi. Onun gücü çatışmayı büyütmek yerine çözüm üretebilmesindeydi. Birçok Noldor, Finarfin'in varlığında sakinleşir, düşüncelerini berraklaştırırdı. Kardeşi Feanor'un alevleri onu ne zaman sarmaya kalksa Finarfin geri çekilmedi. Ama alevle dövüşmeye de çalışmadı. Onun yolu ateşi söndürmek değil, ateşin etrafında güvenli bir alan açmaktı. Finwë'nin çocukları arasında Finarfin en az konuşan ama sözü en çok dinlenen kişiydi. Çünkü herkes bilirdi ki o konuştuğunda duyguyla değil, ışığın kendisiyle konuşurdu. Karanlık Valinor'un kapılarına dayandığında Noldor ikiye bölündü. Alev ve rüzgar, tutku ve direnç. Ama Finarfin için yol ayrımı başka bir soruya dayanıyordu. Bu yol nerede bitiyor? Finarfin baktı, gördü ve düşündü. Halkının büyük bir kısmını geri dönüş yoluna çağırdı. Bu karar korkaklıktan değil, ışığı kaybetmeme arzusundan doğdu. Valinor'a geri dönen Noldor'un lideri oldu. Sessizliğiyle, yumuşaklılığıyla ve inat etmeyen bilgelikleriyle toprağın en yararlı soyunu yeniden ayağa kaldırdı. Finarfin'in kaderi savaş kazanmak değil, kayıpsız bir ışığı korumaktı. Ne alev gibiydi, ne gölge. O, ışığın kendisini saklayan sessiz bir gölgeydi yalnızca. Ve bazen dünyayı değiştiren en büyük güç, kılıç sallayan ellerde değil, karar anında geri adım atabilen yüreğin dinginliğinde bulunur. İşte Finarfin'in gücü buydu.